yapay zeka kullanıyorsan ve elinde 3 tane madeni para varsa sana geleceği tahmin etmenin çok hızlı bir yolunu öğreteceğim. Eğer 10 dakikacık zamanın varsa bence bu videoyu izlemelisin. İşte sohbetlere hoş geldin. Son zamanlarda tabii böyle popüler bir konu var. Görmüşsünüzdür belki I Ching. 3000 yıllık bir geçmişi olan ve felsefesini Yin ve Yang doğadaki denge, dişil ve eril enerjiden alan bir gelecek kehaneti sistemi. Antik bir Çin geleneği diyelim. Ama tabii, hani, eğer önünüze çıktıysa, araştırdıysanız tabii bu konuda ya fazlaca okumanız gerekiyor ya da böyle hap bilgi içeren şeylerin de fazlaca pahalı olduğunu göreceksiniz. Şimdi ben kıvrak zekâmı kullanarak bir yöntem buldum ve çok da zevkli ve keyifli oluyor. Ayrıca da gerçekten çıkacak sonuçlara da şaşıracaksınız. Şimdi burada beraber I Ching okuması yapacağız. ChatGPT kullanarak. Şimdi öncelikle birkaç tane uyarım olacak. Herkesin bugünlerde yapay zeka ile dertleştiğini biliyoruz tabii ki. Sebeple eğer çok dertleştiğiniz bir yapay zeka varsa manipüle edilme riskiniz olacağı için dertleşmediğiniz başka bir tanesini kullanın. Örnek veriyorum, ChatGPT ile çok konuşuyorsunuzdur, Gemini kullanın bunu yaparken. Yani herhangi bir yapay zeka olur. Kullanmadığınız bir tanesi olsun yeter. Biraz iChing'den bahsedelim. Sonra beraber nasıl bakacağımıza bakalım. Sonra siz de deneyin, bana yorum yazın, olur mu? Lütfen yazın, lütfen, ne olur. Çünkü burada böyle yalnız başıma konuşuyormuşum gibi oluyor ya da sürekli aynı insanlarla konuşuyormuşum gibi oluyor. Eğer farklı bir insansan, ilk defa karşına çıktıysam bir tanecik merhaba diyebilir misin? Yani hani bak, merhaba, ben buradan bakıyorum, ben de gördüm videonu, denedim, çok hoşuma gitti falan gibi ya da hoşunuza gitmediyse hoşuma gitmedi falan gibi bir şeyler yazarsanız ben mutlu olurum. Yani, hani, birazcık. O zaman şimdi size biraz Ayçiçek'ten bahsedeyim. Şimdi bir önceki videomda rüyalarınızı yorumlayacağımı söyledim. Onu yapmadım daha henüz. Çünkü, hani, o videoya belki biraz daha fazla yorum gelir diye bekliyorum. Hâlâ inancım var o videoya. Belki onu haftaya yaparız. Güzel de olur. Geçen videomda da bahsettiğim ve rüyalarla alakalı bakış açısını çok beğeniyorum dediğim Carl Jung'la alakalı burada da bahsedeceğim. Carl Jung bizzat I Ching'le ilgileniyor ama I Ching'in bir kehanet, işte, bir gelecek öngörüsü olmasından ziyade bilinçaltımızın o anki enerjisini ve mesajını bize iletmek için seçtiği bir aracı gibi görüyor I Ching'i. Hatta buna psikolojide eş zamanlılık, yani synchronicity. Yes. Öyle diyor, deniyor, yani öyle deniyor. Carl Jung'un bu I Ching'in İngilizce çevirisinde yazdığı meşhur bir ön söz var. O ön sözde bizzat kendisi şöyle söylemiş: "I Ching'e defalarca seni Batı dünyasına tanıtayım mı diye sormuş. I Ching de sürekli dikkatli olması gerektiğini, insanların yanlış anlayabileceğini vesaire söylemiş. Böyle bir anısı da var. Yani Carl Jung'dan da örneğini verdiğimiz üzere konu biraz ciddi. Yani, hani, ben de birkaç kere denedim bu arada. Sayıların, o hegzagramların nasıl her seferinde benzer çıktığını, yani, beni de şaşırttı. Sistem nasıl? Şöyle söyleyeyim. Bize teknik olarak 3 tane madeni para lazım, tamam mı? Bu madeni paraların bir yüzüne 2, bir yüzüne 3 diyeceğiz ama değiştirmeyeceğiz. İşte, örnek veriyorum, sayılı yüzüne 2 dedim, işte, resimli yüzüne de 3 dedim. 3 puan verdim. Sonra biz bu paraları havaya atacağız ve çıkan, üstte kalan rakamları toplayıp bunlardan bir hegzagram oluşturacağız. Toplam 64 tane hegzagram var. Hegzagram ne? Zaten heksa, yani mono, di, tri, tetra, penta, heksa 6. Hegzagram altılı. Altılı bir Çin karakteri ortaya çıkıyor ve her karakterin farklı bir yorumu var. Bunun üzerine dayanan bir gelecek öngörüsü sistemi. Ben I Ching okuması yaptırırken ChatGPT'ye yazdığım prompt'u yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Kendim yazıp sabitleyeceğim. Oradan alıp siz de kullanabilirsiniz. Hizmette sınır yok. Alın, kullanın. Şöyle yapıyoruz.
bir tane soru belirliyoruz kafamızdan. Net bir soru. Mesela örnek veriyorum, işsiz olmanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak diyorum ki ben kendimi mutlu hissedebileceğim iyi bir iş bulabilecek miyim? Sonra diyorum ki paranın sayılı yüzü 2, resimli yüzü de 3 puan değerinde. Tamam mı? Bir tane de kalem alayım bir dakika. Aldım kalemimi geldim. Şimdi puanları not edeceğim. Sayılı yüzü 2 puan, resimli yüzü 3 puan. Sorumuzda ben kendimi mutlu hissedebileceğim iyi maaşım olan bir işi yakında bulabilecek miyim? Evreni bayağı zorladım soru sorarken. Şimdi bakalım. Atıyorum. Parayı atıyorum. Nereye atayım? Şuraya atayım. Attım. Ne çıktı? Ne çıktı? 2, 4, 3 daha 7. 7. İlk sayımız 7. 5 kere daha atacağım. Bana ne çıktı? 7, 8, 6, 6, 7, 8 sayıları çıktı. Şimdi size de vereceğim aşağıda yorumlara yazacağım. İngilizce ve Türkçe yazarım. Çünkü videolarım genellikle yurt dışından izleniyor. Hani denemek isteyen olursa. Promptu alıp ChatGPT'ye yapıştırıyorsunuz. Sonra sorunuzu yazıyorsunuz. Sonra da bu sayıları yazıyorsunuz. İşte 7, 8, 6, 6, 7, 8 benimkisi böyle. Şimdi ben yazacağım ve çıkan hexagramı şuraya koyacağım. Sonra da ChatGPT'nin bana söylediği yorumu da buraya koyacağım. Siz de benim iş bulup bulamayacağımı öğrenmiş olursunuz. Ya şöyle yapalım. Bir dakika ben bunu yapayım, geleyim, anlatayım. Çünkü mesela ben buraya Türkçe yazarım ama anlamayan olur. Onun için yapayım, geleyim, anlatayım. ChatGPT'nin cevabı ne? Şimdi bana içinde değişen karakterler yani değişen sayılar olduğu için 2 tane hexagram çıktı. Bu hexagramların yorumu da ChatGPT'ye göre doğru kriterleri belirleyip kriterlerimden vazgeçmeden bir iş imkânına sahip olursam kararsız kalmayıp hareket halinde olup o iş teklifini kabul etmem gerektiği yönündeydi. Ama şöyle bir uyarı yapmış, eğer kriterlerimden vazgeçersem ki gördüğünüz gibi çok kriter saydım. Kriterlerimden vazgeçersem, kendi kişiliğimle uyuşmayan bir işi sırf işim olsun diye seçersem yakın zamanda yeniden mutsuz olup yeniden aynı sürecin içerisine girebilirmişim. Bu konuda dikkatli olmam gerektiğini söyledi ve bence benim ruhumla çok uyuşan bir cevap verdi. Bu sonucun burada bu şekilde çıkması beni gerçekten biraz şaşırttı. Sizin sorularınız neler ve iThing'in ve ChatGPT'nin ortaklığıyla ortaya çıkan sonuçlarınız neler? Benimle paylaşmak isterseniz ben yorumlarda bekliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer videolarım için ben hep buradayım. Kanalıma abone olup beni takip edebilirsiniz. Öyleyse şimdilik hoşça kalın.